Merhaba arkadaşlar, hepiniz tekrar hoş geldiniz. Türkiye gündemine dair tabii ki sürekli incelemeler ve takipler yapıyorum. Bazen yapmam gereken yerde açıklama yapıyorum artık ve toplu bir değerlendirme yapalım istiyorum bugün sizinle. Öncelikle Mart ayında yaşanan hukuksuz olayların bir kronolojisini birlikte çizmiştik ve anayasaya aykırılıkları tek tek ele almıştık. Burada tabii ele almadığımız bir başka anayasa maddesi var. Anayasa madde 26. Herkes düşünce ve kanaatlerini özgür biçimde açıklayabilir. Yazılı olabilir, sözlü olabilir bu. Yine madde 34'te önceden izin almaksızın toplanma hakkımız vardı. Yani boykot bir toplumun düşüncelerini bir araya gelerek özgürce açıklaması ve bunu eyleme dönüştürmesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin de zaten buna ilişkin kararlar var. Anayasa bizim en üst kanunumuz ama anayasada şöyle bir madde geçiyor. Milletler arası sözleşmeler ile anayasa çeliştiği zaman milletler arası sözleşmelere biz öncelik veriyoruz kanunlar hiyerarşisine göre. Dolayısıyla kararlar veya bu sözleşmenin gereklilikleri yine ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Boykotla alakalı yapılan açıklamalarda bunun da dikkate alınmasını önemli belirtmek istiyorum. Çünkü bugün yine bu sefer de Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu üyelerinden bir oyuncunun gözaltına alındığını öğrendik. Cem Yiğit Üzümoğlu. Keza bununla alakalı sendika başkanı Zuhal Olcay da açıklama yaparken o kadar dikkatli konuştu ki kadıncağız hani oraya buraya dokunmadan nasıl konuşurum, Cem yalnız değildir diyebildi kısaca. Dolayısıyla artık toplumumuzda insanlar fikirlerini ifade ederken kendilerini özgür hissetmiyorlar. Bunu anlamış olduk. Şimdi yine tarihte biraz geri gitmemizi istiyorum. 14 Mart. 14 Mart'ta yapılan bir duruşma vardı. Cumartesi anneleriyle alakalı. Cumartesi annelerini lütfen biraz araştırın. Kendilerini çok gördüm. Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanırlardı. Gözaltına alınan çocuklarının kayboluşlarıyla alakalı yeterli araştırma yapılmadığıyla alakalı sessiz oturma eylemleri yaparlardı. Bazıları yargılanmıştı. 14 Mart'ta da karar çıktı. Bu kişiler beraat ettiler. Yani yaptıkları sessiz eylemin kanuna aykırı olmadığı ve anayasa madde 34 kapsamında güvence altında olduğu mahkemelerimiz tarafından da onaylanmış oldu. Bunun yanı sıra biliyorsunuz 19 Mart'ta gerçekleşen baro duruşmasından bahsetmiştim. Aynı anda İsmail Saymaz da aynı adliyede yargılanmıştı ve ev hapsi almıştı. Bu şekilde gazetecilerimize ev hapsi verilmesinin aslında gözdağı verilmesi olduğunu düşünüyorum. Susarsan, sessiz olursan seni ödüllendiririz ama bu tarz haberler yapmaya devam edersen bir sonraki aşamada seni tutuklamak durumunda kalacağız. Onun için biraz sus demek anlamına geldiğini düşünüyorum. Demokratik bir ülkede bence bu tarz tavırlar çok yanlış. 20 Mart'ta bir duruşma olmuştu. Levent Gültekin bu duruşmada Cumhurbaşkanı'na hakaretten yargılanan gazeteci beraat etmesi beklenirken hükmün açıklanmasının geri bırakılması şeklinde bir karar aldı. HAGB dediğimiz. Ancak buna bazen ben AGB de diyorum, alternatif görüş bildirgesi şeklinde. Yani alternatif görüş bildirgesi sunan herkese artık biz bir şekilde ya ev hapsiyle ya da HAGB dediğimiz ceza ertelemesi sistemleriyle gözdağımız verelim. Bir daha konuşmasınlar der gibi bir algıya kapılmamıza sebep oluyor. Konuşun, inadına konuşun demek istiyorum. Kimseyi de düşmanlığa sevk etmiyorum. Tam tersi dostluğa, barışa, kardeşliğe sevk etmek istiyorum. 26 Mart'a baktığımızda ise gazetecilerle alakalı yine 2 tane duruşma yapılmış olduğunu gördük. Yapılan bu duruşmalardan bir tanesinde beraat kararı verildi. Diğerinde ise ceza çıktı ve HAGB'ye dönüştürüldü yine. Tabii ki suçta ve cezada şahsilik ilkesi var ancak eşitlik ilkesini de unutmamamız lazım. Aynı adliye içerisinde birine bir karar verilirken başkasına bir karar verilmesi eşitlik ilkesinin ki en önemli ilkelerden biridir. İhlali anlamına geliyor bence. Tek tek bakarsak ne olduğuna 26 Mart'ta 2 grup gazeteci vardı. Bir tanesi Kadıköy'de yapılan bir protesto vardı. Doğudaki bazı belediyelere kayyum atanmasıyla alakalı protestoydu. Bu protestoya gazeteci olması hasebiyle çekim yapmak amacıyla katılmış bulunan 2 tane gazeteciye 5 ay hapis cezası verildi. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması aldılar. Diğer yanda Met Çıkmazı diye bir belgesel izlemiştik. Bu arada gerçekten ülkemizde şu anda artık met kullanımı çok fazla yaygınlaştı ve ciddi anlamda gençlerimizin çürümekte olduğunu görüyorum. Devletin de bundan müdahale etmesini yürekten istiyorum. Met Çıkmazı belgeseli yaparak kamuoyunu ve devleti bu konuda aslında uyaran gazetecilerdi bunlar. Gazetecilik görevlerini yaptıkları için beraat verildi ancak demişler ki bu kişilere siz suçluyu övüyor musunuz veya kayırıyor musunuz veya gizliyor musunuz? Neden ihbar etmediniz şeklinde. Savunmada da zaten bu belgeselin ihbar yerine geçmesi gerektiği de ayrıca belirtilmiş oldu. Devletimiz bunu bir ihbar olarak kabul etti mi ve bununla alakalı araştırmalarına başladı mı çok merak ediyorum. Özellikle 29 Mart'ta benim dikkatimi çeken bazı aflar oldu. Resmi gazeteye baktığınızda zaten bu aflar yayınlanıyor. Siz bu kişilerin isimlerini, soy isimlerini, kararların esas numarasını yani davanın açılış yılını ve karar numarasını yani davanın karara bağlandığı tarihi açık bir şekilde görebiliyorsunuz resmi gazetenin geçmiş sayfalarına baktığınızda. Bu arada uygulaması da var. Tavsiye ederim. Gündemi takip etmek istiyorsanız resmi gazeteyi de takip edin. Burada affedilen kişilerin suçlarına baktığımızda kasten öldürme, silahlı terör örgütüne üye olma ve
ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan bu insanların çoğunun da ağırlaştırılmış müebbet aldığını görüyoruz. Bu insanların da çoğunun işte 2022-23 yıllarında Adli Tıp Kurumu'ndan rapor almış olduklarını ve çok hasta olduklarını görüyoruz. Ya da bazılarının işte sürekli hastalık, bazılarının da kocama dediğimiz yaşlılık nedeniyle affedildiğini biz Cumhurbaşkanı kararlarından görüyoruz. Ancak af böyle bir şey değil. Bizim ülkemizde evet yargı paketleriyle veya eski başkanların eşlerinin ismiyle aflar olmuş olabilir ama bunlar aynı konumda olan, aynı hukuki statüde olan insanların birlikte affedilmesine dair kararlardı. Biz bu kararlarda artık yaşlılık nedeniyle değil de belki de ayrıcalık nedeniyle af olduğunu görüyoruz. Açıkçası yine eşitlik ve ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum. Artı bu insanlardan sürekli tedaviye ihtiyacı olanlar varsa o zaman bunların da yaşlı evi veya hastaneleri vesaire yönlendirilip yönlendirilmediği konusunda meraklanıyorum. Yoksa bu insanlar topluma karıştılar mı? Çünkü hani af tabii ki güzel bir şey. Bayramda herkes birbiriyle barışsın, herkes birbirini affetsin ama bizim gençlerimiz anayasal haklarını kullandığı için içerideyse, silahlı terör örgütüne üye olduğu için veya kasten birini öldürdüğü için bir insan affedilmesini doğru bulmuyorum. Şahsen affetmiyorum da. Türk milleti adına karar veriliyorsa bir vatandaş olarak affetmiyorum da. Bence siz de ailenizden yakın birini öldürmüş olsaydı bu şahıs affedilmesine ve suçu işledikten 2-3 yıl sonra, 5 yıl sonra salıverilmesine bence vicdanınız razı gelmeyecekti. Bunun yanı sıra bazı acele kamulaştırmalar yapıldığını gördük resmi gazetede. Yine yargı strateji belgesi gibi bir şey yayınlandığını gördük. Yine kent yasası tabii çok tartışmalı. Kent yasasında da diyorlar ki sizin oturduğunuz yer bir anda rezerv alanı haline gelebilir. Sizin oturduğunuz konut mesela herhangi bir şekilde deprem riski taşımasa bile kentsel dönüşüm çerçevesinde devlet burayı elinizden alabilir. Eskiden kentsel dönüşüm yapıldığında oy çokluğuna bakılıyordu ve 3'te 2 üzerinden bir oran belirleniyordu. Bu oran %51'e yükseltildi. Bunu da demokratik bulmuyorum. Artı olarak vatandaşı depremden korumak için olduğuna değil, daha çok inşaat şirketlerine rant sağlamak amacıyla kullanılmaya çok açık olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla yasa yaparken biraz bence kanun bilicilerin de yasa yapması gerekiyor. Bu sırada tabii ana akım medyaya da şöyle bir göz atıyorum. Kanal ismi vermeyeceğim ama saçma sapan programlar yayınlandığını görüyorum. Yani gündeme dair hiçbir şey yayınlamayalım. Bu halk niye bu kadar bas bas bağırıyor? Bu gençler neden içeride? Bu gençler neleri anlatmaya çalışıyordu bize diye dinlemeyelim. Onun yerine birbirimizin kıyafetini eleştirelim. Onun yerine insanların neden boykot yaptığını eleştirelim. Emniyetin içerisindeki tacizci kimmiş diye araştıracağımıza bunu haber yapanları içeri alalım. Boykotu çağrı olarak insanları iletmeye çalışan, ifade özgürlüğü çerçevesinde davranan insanları soruşturalım diyeceğimize bence asıl suçluları serbest bırakmamak ve asıl suçlular hakkında etkin soruşturma yapmak gerekiyor. Mesela şeyi de gördük. 6 yaşında Fatma'nın köpek saldırısı nedeniyle öldüğü söylenmişti. Ancak komşusunun tecavüzüne uğramış ve öldürülmüş bir çocuk. Mesela bu yeterince araştırıldı mı? Yoksa katliam yasasını biraz daha zemin hazırlamak için mi böyle haberler sunuyorsunuz? Bu da dezenformasyon değil mi? Yani mesela eylem haberleri verirken Gürcistan'daki eylemlerin görüntülerini izliyoruz. Bu da dezenformasyon değil mi? Merak ediyorum. Yine son olarak bugün Trabzon'da Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması istemiyle bir vatandaşın bir stand açmış olduğunu ve imza toplamış olduğunu gördük. Bir kişi de kendisine bıçaklı bir şekilde saldırdı. Mesela bu artık halkı kin ve düşmanlığa teşvik değil mi? Farklı görüşlere saygı duymadığınızda bıçak mı çekiyorsunuz? Bu mu doğru olan? Bu insan hakkında mesela tutuklama kararı verilecek mi? Çok merak ediyorum. Barışçıl, akıllı, mantıklı her görüşe her zaman saygım var. Anayasada da zaten 34. maddede sizin toplanma ve gösteri hakkınız olduğu ancak silah kullanmamanız gerektiği açıkça yazılmış. Dolayısıyla silahlı bir saldırı olduğunda bence asıl tutuklanması gereken kişiler bunlar oluyor. Yine gösterilerde de zaten bu şekilde silah kullanmaya çalışanların ben kamuca bertaraf edildiğine bizzat şahit oldum. Çağlayan'da başsavcımızın ateşli silahlara muhalefet kanunundan gelen, yani evinde av bıçağı olabilir veya silahlar olabilir, kullanılmayan antika silahlar, ateşli silahlar kanununa muhalefet olarak gördüğü için başsavcının bütün hakimlere talimat vermiş olduğunu ve ateşli silahtan gelirse mutlaka tutuklayın yoksa aramız bozulur sizinle diye söylemiş olduğunu ben maalesef hakimlerden ve polislerden de bizzat duydum. Dolayısıyla Türkiye lütfen artık talimatlar ülkesi değil, hukuk devleti olsun. Kimse de düşünce ve kanaatini açıklarken korku içinde olmasın. Gözaltına alındığında polisten şiddet görür müyüm diye düşünmesin. Burayı gerçekten güzel, yaşanabilir bir ülke haline getirelim. Çok istiyorum. Adaletin terazisi de ayrıcalıklar üzerinden değil, eşitlikler üzerinden yürüsün. Çok istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.